Herkese tekrardan merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Hamur yoğurma, açma derdi olmadan kısa sürede hazırlayabileceğiniz böreklik yufka tarifi vermek istiyorum bugün sizlere. Tarifimize hiç bekletmeden hamurumuzu hazırlayarak başlayalım. 4 su bardağı unu uygun bir kaba alalım. Bir buçuk tatlı kaşığı tuz, 1 paket kabartma tozu. Tüm malzemeyi karıştıralım. Toplamda 6 su bardağı su kullandım. Azar azar suyu ekleyerek pürüzsüz kıvam alana kadar karıştıralım. Hazırladığımız hamuru bir süzgeç yardımıyla süzerek alalım. Evet, pürüzsüz, akışkan bir hamur olmalı. Tavamızı bir peçete yardımı ile yağlayalım. Hamurdan bir kepçe olacak şekilde dökerek hızlıca tavaya yayalım. Kontrollü bir şekilde yufkamızı pişirelim. Kenarlarından kalkmaya başlayınca hemen yufkayı alalım. Tavayı her defasında mutlaka yağlayalım. Daha sonra hamurdan dökerek pişirmeye devam edelim. Pişirdiğimiz yufkaları mutlaka bir tezgahın üzerine yayarak soğutalım. Evet, yufkamızın tek tarafını pişirdikten sonra soğutmaya alalım. Her pişirmede mutlaka tavamızı bir peçete yardımıyla yağlayalım. Evet, ince olacak şekilde tavaya dökerek hızlıca yayalım. Bu yöntemle yufkalarımızı pişirmeye devam edelim. Videomu bu kısma kadar izlediyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Evet, hamurum az kaldı gördüğünüz gibi. Son yufkalarımı da pişirmeye devam ediyorum. Yufkalarımı tezgah üzerine yayarak soğuttum ve şimdi hepsini bir araya alıyorum. Bu yufkalarla dilediğiniz böreği yapabilirsiniz. İster tavada, isterseniz fırında. Evet, yufkaların hepsini üst üste alıyorum. Bir tanesini de yakından sizlere göstermek istiyorum. Ne kalın ne ince, orta kalınlıkta yufkalarımız. Evet, son yufkalarımı da pişirdikten sonra artık böreğimizi yapmaya başlayalım.
Bahçeden topladığım, yıkadığım, temizlediğim ıspanakları küçük olacak şekilde doğruyorum. Dilediğiniz iç malzemeyi kullanabilirsiniz. Ispanaklı, pırasalı, kıymalı, patatesli, peynirli de yapabilirsiniz. İki adet kuru soğanı bol soğan ile kavurdum. Üzerine doğradığım ıspanakları alarak sulandırmadan ıspanakları kavuruyorum. Bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum ve karıştırarak kavurmaya devam ediyorum. Bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber serpelim ve tekrardan karıştırarak iç harcımızı soğutmayı bırakalım. Evet, yufkalarımız ve iç harcımız artık hazır. Yufkanın orta kısmına ıspanaklı harçtan koyalım ve sigara böreği gibi kalın olacak şekilde saralım. Daha farklı şekillerde yapabilirsiniz. İsterseniz kare yapabilirsiniz veya gül böreği şeklinde de yapabilirsiniz. Tüm yufkaları aynı yöntemle hazırlamaya devam ediyorum. Evet, son yufkalarımı da hızlı bir şekilde hazırlıyorum. Evet, böreklerim artık pişmeye hazır. İsterseniz fırında, isterseniz de tavada kızartabilirsiniz. Pratik olması için büyük bir tavayı ısıttım. Çok az yağ ile yağlayarak böreklerimi içine alıyorum. Evet, yüksek ateşte böreklerimi kızartmayı bırakıyorum. Kızaran börekleri ters çeviriyorum ve diğer taraflarını da eşit bir şekilde kızartıyorum. Evet, börekleri kızartmaya devam edelim. Dilerseniz ara ara biraz yağ serpebilirsiniz. Kızaran börekleri servis tabağına alıyorum. Kalan börekleri de aynı tavada kızartmaya devam ediyorum. Evet, artık böreklerim servise hazır, yemeğe hazır. Tavadan alarak sıcak sıcak servise hazırlayalım.
Hem pratik hem de lezzetli bir börek tarifi verdim. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Afiyet şifa olsun herkese.